Merhabalar, 3. dersime hoş geldiniz. 2. dersimizde genel olarak nota değerlerinden ve bunu UD'da gösterilişinden bahsetmiştik. Bununla ilgili çok daha fazla alıştırma yapabilirsiniz. UD metodunun teknik kısmında yine açık tellerle ilgili 240-250. sayfalar arasında çokça alıştırma var. Bunları geliştirebilir, diğer kitaplardan da faydalanarak yapabilirsiniz. Ben size burada birkaç örneği çaldım. Şimdi bu derste açık tellerle ilgili küçük bir özet çalışma vereceğim ve sonra da sol el ile başlayacağız. Şimdi bu önceki kitapta 248. sayfada olan, yeni kitapta 258. sayfada olan bir alıştırma. Açık teller için özet çalışma diye geçiyor. 6 numara, onu yapıyorum. Şimdi burada önemli olan neydi? İlki üst, diğeri alt, tekrardan üst. Burada bir ta, tefe, ta var. Bunu daha sonraki derslerde de anlatacağım. Şimdilik küçük bir bilgi vermiş olayım istiyorum. Re, sol, sol derken re, sol bir grup, sol ayrı bir grup, re, sol 16'lık ve sol 8'lik. Bu durumda re, sol 16'lık grubun ilkini yukarıdan, ikinci solü aşağıdan ve üçüncü nota olan solü güçlü olduğu için, 8'lik olduğu için yukarıdan vuruyoruz. Yani şöyle oluyor. Re, sol, sol. Bunun tam tersi de olabiliyor. O zaman şöyle olurdu. Yukarıdan aşağı 8'lik olan, güçlü olan yine yukarıdan aşağı üst mızrap. Ve diğer grubun ilki yine yukarıdan ve ikincisi zayıf olan aşağıdan. Buna da tefe ta diyoruz. Tam, 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 tam. Dediğim gibi daha sonraki derslerde bunu daha ayrıntılı işleyeceğim. Şimdilik bu alıştırmayı çalıp sonra da geçmek istiyorum. Sonuncusunu ben eklemiş olabilirim. Şimdi 2A, 1B ve 2B kısımlarını da şöyle yapmış. Bunları ayrı ayrı çalışabilirsiniz. Bu şekilde bu ta, tefe, tefe, ta nota değerlerini biraz bilenler bunu yapabilirler. Ama bu zor geliyor, şu anda bunu anlayamadım diyenlerde dediğim gibi UD metodunun arka kısmındaki söylediğim açık tellerle olan alıştırmaları iyice yapsınlar. Sonra ta tepelerde zaten bu konuyu biraz daha açıklayacağım. Şimdi geldik sol ele. Sol eli nasıl kullanacağız? Şimdi sağ elimizle artık UD'u tutuyoruz. Dizimize dayadık. Mızrabı aşağı yukarı nerede tuttuğumuzu biliyoruz. Parmaklarımızı kapattığımızda baş parmağımız yukarıda duracak şekilde icra edebiliyoruz. Destekli mızrap önemli. Her vurduğum telde bir alt tele dayanıyorum ama o alt teli çalmayacak kadar tabii ki. Bir güç alıyorum diyebilirim. Yukarı çıkarken şey gibi düşünün, duvara çarpıp geri adım atıyor musunuz gibi düşünün. Duvara çarptım ve güç aldım, geri geldim. Birazcık destekli mızrabın amacı bu. Şimdi sol ele geldik. Sol elde birinci pozisyon, ikinci pozisyon şu an en çok kullanacağımız pozisyonlar. Evet, yok mu? 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde devam eden, yani şuralara kadar kullanabilen icralar var. Bunu görebilirsiniz. Ama şimdilik bu derslerde ve uzun bir süre 1 ve 2. pozisyonda icra yapacağız. Ben ilk önce 2. pozisyonu öğretiyorum. Daha sonra 1. pozisyona geçiyorum. Çünkü 1. pozisyon zaten çok çabuk öğrenilebilen bir pozisyon. Zaten UD'u ilk elinize aldığınızda
genelde öğrenciler hani şu şekilde tutuyor ama biz birazcık ikinci pozisyonda icra yaptıktan sonra birinci pozisyona geçeceğiz. Daha sonra yeri geldiğinde üçüncü pozisyon, dördüncü pozisyon, beşinci pozisyon kullanımlarında tabii ki öğreneceğiz. Ama en başında ikinci pozisyonun ve birinci pozisyonun çok iyi oturması önemli diyebilirim. Şimdi birincisi şu baş parmak meselesi. Yani bağlama çalmadıysanız veya bu baş parmağınızı yukarıda tutarak bu teli basıp bir arpejdir, akor basmayacaksanız bu baş parmağınızı udun üzerinde istemiyoruz. Yani şu değil. Ama öyle bir kullanıyorsunuzdur ki gerçekten yarıyordur bu sizin işinize. O zaman bir şey diyemem. Ama kullanmıyorsanız bunun burada durmasının hiçbir manası yok diyebilirim. O yüzden özellikle ikinci parmak ve üçüncü parmağın ortasına gelecek şekilde baş parmağınız yer etsin. Neden? Şöyle ki burada klavye üzerinde parmaklarınız sürekli hareket edecek. Neden demiştik hani sağ elinizde bütün güç kalsın çünkü sol eliniz sadece çalacak. Aynı mantık. Bunun sürekli hareket etmesi gerekiyor ve bu baş parmağınızın ikinci parmak ve üçüncü parmağınıza yardımcı olması gerekiyor. Nasıl yardımcı olacak? Etkisiz olarak. Sadece ufak bir güç, yani udu ileriye iten küçük bir güç ama asla şu değil. Yani udu taşımayacaksınız. Aslında her şey burada buluşuyor. Udu taşımaya kalkarsanız o zaman baş parmak da yukarı çıkar ve parmakları da şu şekilde durmaya başlar. Bu yüzden bunu istemiyoruz. Ne istiyoruz? Baş parmak udun ortası kısmında duracak şekilde birinci ve ikinci parmağınızın ikinci ve üç veya parmağınızın ortasında kalacak. Şöyle bir üçgen düşünebilirsiniz. Şimdi birinci pozisyona geldik diyelim. Birinci pozisyona parmağımızı koyduk. Birinci pozisyonu nasıl bulacağız diyeceksiniz. İşte ben bu noktada tuner kullanmanızı çok öneriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ben bu sesin ismini bilmiyorum. Bu sesin ismini biliyor olup olmamanızın hiçbir önemi yok. Çünkü tuner'a zaten buraya ses çıkardığınızda tuner zaten hangi seste olduğunuzu anlıyor ve birazcık tiz veya birazcık pesseniz bunu size söylüyor ve doğru sesi bulabilirsiniz. Şimdi birinci pozisyon dedik. Birinci pozisyonu aşağı yukarı nasıl bulduğumu söyleyeyim. Şu eğri sap dediğimiz ve klavye dediğimiz şu çizgiyi aslında birazcık referans alıyorum. Yani bu çizgi gibi yok tabii ki burada bir çizgi ama ben böyle düşünüyorum. Buradan böyle elimi çevirdiğimde aşağı yukarı birinci pozisyonumuz burası olacak. Tabii ki ne diyorum? Tuner'la kontrol edin bastığınız sesleri. Şimdi sol sesindeydik. Birinci pozisyon, ikinci pozisyon, üçüncü pozisyon, dördüncü pozisyon. Şimdi bu diyeceksiniz ki bu pozisyonların değişimini nasıl anlıyoruz? Yani bu birinci pozisyon, ikinci pozisyon, bu değişim nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi udun ilk sesi, ilk pozisyonu birinci pozisyon oluyor. Zaten öncesi yok. Boş tel, sol boş tel. Şurada bir ses yok. Burada ilk sesimiz var. O da sol diyez. Ve sol diyez sesi de birinci pozisyon oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bütün parmaklarınızı yerine yerleştirin. Bu parmakları yerleştirme olayı nasıl yapacağız derseniz ben elimi aşağı bırakıyorum. Bir adet portakal tutuyorum. O portakalı çeviriyorum ve udun üzerine koyuyorum. Bir daha yapalım. Bir portakal tutun. Tuttuk portakalı, kaldırdım ve udun klavyesinin üzerine yerleştirdim. Şu değil bakın. Yani şu değil. Çünkü bu o zaman yani şöyle bir tutuş yok. Şöyle yani bu peslere gittikçe birazcık bilek kalkacak. Ondan da bahsedeyim. Şimdi birazcık da yatay aslında udun tutuşu. Yani bu kadar dik gösteriyoruz ama şu sol tellerinde birazcık şöyle yatay kullanıyoruz. Ama aşırıya kaçmayacağız hiçbir zaman. Şimdi yukarı doğru çıktıkça bilek kırılıyor. Çünkü şunu istiyoruz. Yani şöyle bir basış tarzı yok. Şu şekilde dik her telde seslerin dik bir şekilde yerleşmesi lazım. Yukarı doğru çıkarken bilek şöyle geliyor. Aşağıya doğru inerken de yine bu sefer de böyle. Yani birazcık bu bilek hareketli olacak. Bunu söyleyebilirim. Şimdi şu konuya geri gelelim.
Birinci pozisyon, ikinci pozisyon, üçüncü pozisyon, dördüncü pozisyon. Bunların pozisyon ayrımını nasıl yapıyoruz? Şimdi birinci pozisyon ne dedik? İlk ses, uttaki ilk ses. İkinci pozisyon olması için parmaklarınızı şöyle basmıştınız. İkinci pozisyonun olduğu yere birinci parmağımla basarsam bu artık ikinci pozisyon oluyor. Bir daha. Birinci pozisyon buydu. İkinci parmağım, üçüncü parmağım, dördüncü parmağım bastım. İkinci parmağımın olduğu yere birinci parmağımla geldiğimde artık bu saatten sonra ben ikinci pozisyondayım. Üçüncü pozisyona nasıl gideceğim o zaman? Artık buradan sonrasını mantık yürüterek yapabilirsiniz. Üçüncü parmağımın olduğu yere birinci parmağımla geldiğimde ben artık üçüncü pozisyondayım. Dördüncü pozisyonda siz bulun. Dördüncü parmağımın olduğu yere birinci parmağımla geldiğimde dördüncü pozisyona gelmiş oluyorum. Ve aynı şekilde 5, 6, 7, 8, 9 diye de devam edebilirsiniz. Pozisyonları böyle bulacaksınız. Yani bir anda 9. pozisyon nerede dediğimde bulamayabilirsiniz ama mantık yürütürseniz bulabileceğinizi düşünüyorum. Ve bu 7. pozisyon da önemli olacak. Bilezik noktası dediğimiz gövde ile sapı birleştiren bilezik noktasının pozisyonu, 7. pozisyon. Bu birazcık ileri ut tekniklerinde kullanacağımız bir pozisyon olacak. Kısa saplı bir enstrümanız uzun saplı tambur gibi çalındığında daha uzun sesleri yakalayabiliyoruz. Bu yüzden bu 7. pozisyon kullanımı aslında çok olmalı utta. Ama işte eski icra, yeni icra biraz değişiklik gösterebiliyor. Eski icralar çok fazla birinci pozisyonda icralar kullanıyor. Ama artık ikinci pozisyon, üçüncü pozisyon, dördüncü pozisyon, yedinci pozisyonlarda aslında şöyle diyeyim, birinci pozisyonda şu şekilde kullanım varmış. Şimdi daha çok şuraya böyle bir halı saha gibi bir kullanım var. Yani 7. pozisyonlarda sürekli bir tambur gibi, uzun saplı gibi kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi birinci pozisyon, ikinci pozisyon, üçüncü pozisyon ve dördüncü pozisyonu nasıl bulabileceğinizden bahsettik. Size birkaç tane alıştırma vereceğim şimdi. Kromatik alıştırma. Fazla tekrar etmeniz gerekiyor. Biraz zor bir alıştırma ama bunu metronomla özellikle yapmalıyız bence. Yavaştan hızlıya doğru 50 metronom olur, 60 metronom olur, her tıka bir nota olur. Nasıl isterseniz ama üst alt mızrabı kaybetmeden hep üst alt ve bu tel değişimlerinde lütfen değişiklik göstermesin. İlk nota üst, diğer nota alt mızrap, diğer nota üst, diğer nota alt mızrap. Bu sistemi hiç kaybetmeyin. Kaybettiyseniz durun, baştan gelin. Burada baştan gelin. Bu çünkü mızrap sıralamasını bozmamanız gerekiyor. Ve boş. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, boş. Belki ilk önce sadece sol telinde bunu uygulayabilirsiniz. Her tel 2 kere. Yapabilirsiniz. Ta ki elleriniz, sağ eliniz, sol eliniz bunu rahatlıkla yapana kadar. Bence bu çok önemli bir alıştırma. Hem sağ sol el koordinasyonunuzu hızlandıracak bir alıştırma hem de parmak baskılarınızı özellikle bunu tünerle çalışmanız. Yani şöyle ayırabilirsiniz aslında. Bu alıştırmayı bir tünerle çalışın. Seslerini düzelterek sadece tek bir telde yavaş yavaş sesleri bularak çalışın. 2 genel bir hattı çıkararak da ra ri ra di ra da ra da ra di ra di ra da ra da ra gibi metronomla bir hız belirleyin
ve bunu her hafta arttırın. 4 metronom, 4 metronom. Her hafta, her gün fark etmez. Ama önemli olan hıza bir an önce gitmeniz değil, doğru bir şekilde sağ eliniz ve sol elinizi güçlü hissederek, yaptığınızı bilinçli yaparak, tamam evet 10 kere yaptım, 10'da da hiç hata yapmadım, sağ elimde de üstü alt mızrabı gayet iyi yapıyorum dediğiniz anda 4 metronom arttırın. Bir anda hızlı olmanızın size bir yararı olmayacaktır. Hata yapacaksınızdır ve hatalı bunu sürdürmenizin de bir yararı olmayacaktır. Çünkü henüz bu size oturmamıştır bilgi. O yüzden de lütfen yavaş yapın. Hızlanmanızın hiçbir önemi yok bir anda. Sonra gerçekten 10 tane çaldığınızda 9 kere doğru yapıyorsanız artık bunu 4 metronom hızlandırabilirsiniz. Şimdi bunun bir de ben isimlerini söyleyeceğim. Bence bunu da atlamayın derim. Siz de isimlerini söyleyerek çalışabilirsiniz. Tabii bu isimler değişkenlik gösteriyor. Ben biraz karışık kullandıklarımı genelde söyleyeceğim. Yani sol diyez aynı zamanda biliyorsunuz ki la bemol, bu bilgileri de araştırabilirsiniz. Si, do ve mi, fa aralıklarının yarım oluşu, diğer seslerin do, re, mi gibi diğer seslerin tam oluşu. Klavyede de tabii ki piyanodaki gibi aynı etkiyi gösterecektir. Mi diyez fa olduğu gibi si diyez de do'dur. Bu yüzden genellikle mi diyez gibi bir kullanım veya si diyez gibi bir kullanım olmaz. Çünkü mi diyez zaten fa olduğu için fa yazılıyor olur. Si diyez de aynı şekilde do yazılıyor olur. Ben şimdi biriyle kromatiği yapacağım. Ama siz bu sol diyezin aynı zamanda la bemol olduğunda araştırın. Bunun gibi diğer notalardan bahsedecek olursam la diyez dediğimde siz bunu si bemol olarak da düşünmelisiniz. Bu konuyu kendiniz birazcık araştırın dedim. Şimdi ben ilk önce notaların isimlerini söyleyerek bu kromatiği yapacağım. Sol, sol diyez, la, la diyez, si, la diyez, la, sol diyez, sol. Re, re diyez, mi, fa, fa diyez, fa, mi, re diyez, re. La, la diyez, si, do, do diyez, do, si, la diyez, la. Mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, sol, fa diyez, fa, mi. Si, do, do diyez, re, re diyez, re, do diyez, do, si. Fa diyez, sol, sol diyez, la, la diyez, la, sol diyez, sol, la diyez. Bunu bu şekilde çok fazla tekrar edin. Şimdi mesela yani bunu şöyle söyleyebilirdim ben. Sol, la bemol, la, la diyez veya si bemol, si şeklinde de bunun diğer isimlerini yani mesela buradaki re diyez, re diyez, mi, fa, fa diyez ya da re, mi bemol, mi, fa, sol bemol şeklinde de kullanabilirsiniz. Yani bu iki türlü diyez ve bemol olayını da bir kendiniz bakın derim. Bu alıştırmayı çokça yapmanızı isteyeceğim. Bu alıştırmadan sonra bir de yine önemli gördüğüm bir alıştırmayı söyleyeceğim. 1-4, 2-4, 1-4, 3-4. Bence gayet anlaşılıyor. 1-4, 2-4, 1-4, 3-4. 1-4, 2-4, 1-4, 3-4. Bunu mızraplı bir şekilde sürekli yapacağız. Bunu ikinci pozisyonda yapalım. İkinci pozisyona nasıl geçiyorduk? Birinci pozisyon şu noktadaydı. Birinci parmağımıza birinci pozisyona bastığımızda birinci pozisyondu. İkinci parmağımızın olduğu yere birinci parmağımıza geçtiğimizde ikinci pozisyondu. Şimdi bunu burada da yapabilirsiniz. Yani birinci pozisyonda da yapabilirsiniz. Birinci pozisyonda yapalım. Çalıştınız. Sonra 1-4, 3-4. Üst alt, üst alt, üst alt, üst alt. 1-4, 3-4, 1-4, 3-4, 1-4, 3-4, 1-4, 3-4. Bu birinci pozisyondaydı. Neydi ikinci pozisyonumuz? Birinci parmağın yanındaki ikinci parmağa geçtik. Ben bunu genellikle ikinci pozisyonu tercih ediyorum. Siz de yani birinci pozisyonda da ikinci pozisyonda bunu çalışabilirsiniz. Yeter ki bu alıştırmayı sıkça çalışın, yapalım. Nema telinde yapalım. Yani re telinde yapalım. 1-4, 2-4, 1-4, 2-4, 1-4, 2-4. 1-4, 3-4, 1-4, 3-4, 1-4, 3-4. Uzun bir süre 1-4, 2-4
3-4 yapın. Sonra uzun bir sürede 1-4-3-4 yapın. Bunu birinci pozisyonda da yapabilirsiniz. İkinci pozisyonda da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama kromatik egzersizi ilk önce tuner'la, sonra sesleri söyleyerek, üçüncü olarak metronomla hızlandırma çalışması olarak yapın ve bunu da dam 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 şeklinde uzun uzun çalışın. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.